İngiltere'yi defa dışarı çıkartalım. İngiltere ayrıldığından beri kendi dış politikasını kendisi oluşturuyor. Adam sırf bu yüzden ayrılmıştı İngiltere. Almanya'nın da son dönemde konuşmalarına dikkat ediyorsanız, Almanya Avrupa Birliği'nin kendisi için bir engel teşkil ettiğini ve yük olduğunu artık yavaş yavaş konuşmaya başladı. Evet. Hatta işaretlerini de vermeye başladı. İşaretler ne? Diyor ki işte ben şeyi uygulamayacağım. Schengen'i mesela şu anda kısıtlı olarak uyguluyor. Gümrüklerinde kontrol noktaları kuruyor. Yani normalde kaldırılan o gümrük noktaları tekrar tesis edilmeye başlandı. Şu anda Avrupa Birliği'nin bir bütün olarak hareket ettiğini söylemek açıkçası bence çok zor. Yani çok zor. Mesela Emmanuel Macron'la İtalyan Başbakanı birbirinden nefret ediyorlar. Çok net bir şekilde nefret ediyorlar. İspanya ile Fransa zaten politik olarak çok da anlaşmaz. Evet. Almanya ile Fransa arasında ciddi bir politika ve ekonomik anlamda bir çekişme var. Yani evet, Avrupa Birliği adı üzerinde birlik ama sonuçta rekabetin ortadan kalktığı bir nokta olduğunu söyleyemezsiniz yani. Bir de bu genişleme süreci ve diğer daha sonraki yaşanan sorunlar da aslında Avrupa Birliği'nin dominant ülkelerine çok zarar verdi. Yani sonradan giren ülkeler bundan çok zarar görmediler ama ilk bu işin içinde yer alan büyük ülkeler çok daha fazla zarar görmeye başladılar. Emmanuel Macron bence Avrupa Birliği için gitmedi oraya. Demin söylediğiniz gibi kendi geleceği için, hem kendi siyasi geleceği için hem de Fransa'nın siyasi geleceği için. Çünkü Macron aynı zamanda Afrika'dan da atılıyor. Şu anda Afrika'da 2 ülkede kaldı. 2 ülkede askeri kaldı. Onun dışındaki bütün ülkelerdeki üslerinin boşaltılması istediler ve ülkeler boşalta gidiyor. Şu an 2 ülkede kaldı. Ki Macron ekonomik olarak ayakta tutan, Fransa'yı ayakta tutan en önemli faktörlerden bir tanesi Afrika'dan sömürerek ele geçirdiği o paraydı. Evet. Şimdi o yaz alıyor. Bunu nereye, nasıl karşılayacaksınız? Ya savaşa gireceksiniz. Ya da Amerika'nın gümrük vergilerinden başka bir şekilde kendinize bir muafiyet yaratmaya çalışacaksınız. Başka bir ülke üzerinden. Evet. Bence oraya doğru oynamaya çalışıyor. Vallahi demin sevgili hocam dedi ya, sevgili arkadaşım dedi ya, yani şu yaşanan süreçlere baktığımda hani şey yapıyorum, böyle hani şok geçiriyorum falan dedi ya. Aslında bu süreçlerin tamamı geçmişte de yaşandı ama belki bu sefer küstahlık derecesi biraz arttı. Yoksa sonuçta emperyalizm sonunda hep karşılığını aldı. Karşılık vermeden yaptığı hiçbir hamle yok dünyanın hiçbir yerinde. Bugün de yapmıyor ama iş artık küstahlık noktasına doğru gitmeye başladı. Evet. Peki fark ediyor mu? Dünya için fark ediyor mu? Yani o küstahlaştıkça toplumlar kendilerini silkeleyip kendilerini getiriyorlar mı? Mesela şöyle oluyor mu? Ya bize demokrasi dersi verecek Amerika Birleşik Devletleri mi, Avrupa Birliği mi deyip mesela bir çıkış görüyor musunuz? Siyasi bir çıkış, siyasi bir vizyon değişikliği görüyor musunuz hayatla ilgili? Mesela Maalesef. Türkiye için de söylüyorum, dünya için de söylüyorum. Mesela jargon değişiyor mu? Yok. Düzen devam etsin. Bak, düzen devam etsin. Ve bu şekilde de kabul. Kanada'ya onlarca laf söyledi. Kanada ile orta noktasını buldular. Meksika'ya laf söyledi. Orta noktasını buldular. Fransa'ya söylemediği laf kalmadı. Biliyorsunuz Macron'la ilgili konuştuğu en abes cümleleri kurdu. Netanyahu için buraya söylesem Rütük burayı kapatır. Tabii, küfür içeren. Küfür içeren bir sözcükle en ağır bir şekilde kelime sarf etti. Evet. Ama sonuçta herkes birbirini öpüşerek, koklaşarak gidiyor. Bu siyasi yapı içerisinde sizce toplumlar kendilerini güvende hissedebilirler mi? Asla. Yani dünyada bir hukuk var ve bu hukuk kendisini Güçlülerin koruyacak hukuku. mı? Birazdan değineceğiz. Küçük bir anekdot vererek geldiği zaman söyleyeceğim. İsveç demiş. İsveç'te yazarlar yazmaya başlamışlar. Amerika Birleşik Devletleri 5. maddeyi uygulamıyor. Bu NATO'nun geleceği
Ya dur hoş geldiniz daha. İsveç hoş geldiniz. 5. madde dedikleri şey için söylüyor. Danimarka için söylüyor. Yani Danimarka'da adamın toprak bütünlüğünü savunmak için bir ittifak kuruyorsunuz. Adamın toprağını istiyorsunuz. İsveç hoş geldiniz. Memlekete hoş geldiniz. İşte NATO. Daha çok hani karşılaşırsınız ve çok daha değişik bir şekilde bunların her birini görürüz. Ben kendime ders çıkartıyorum. Her defasında. Bu küstahlık bu kadar açıksa sizce gizli yapılan pazarlıkların iğrençliği hangi boyuttadır? Tahmin edilemez boyuttadır. Maalesef. Bunu kaldıramıyoruz. Tabii.